Finally, I have found the vaccine for COVID-19 and it's passed the last clinical test, which is phase 3. I'm so happy and I'm going to vaccinate myself first with this vaccine. Let's count from 3, 2, 1. Wait a second. Why don't we learn some new vocabularies and we can follow the English news around the world? Yeah, that's more logical. And we can take care of my vaccination later on, huh? Okay, let's get started. Merhabalar. Umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir. Aşılar gündemde, aşı siparişleri verildi ve çok yakında uygulamalar başlayacak. Bu yüzden aşı ile ilgili İngilizce haberleri takip edebilmek için bazı kelimeleri öğrenmemiz bizim için faydalı olacaktır. Bu videoda elimden geldiğince aşı ve Covid süreciyle ilgili kelimeleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım eğlenirsiniz ve faydalı olur. Hadi başlayalım. Hello ladies and gentlemen, let's get started. First one is vaccinate and it's a verb yani fiil. To give someone a vaccine, usually by injection, to prevent them from getting a disease. Birisine aşı yapmak, aşı uygulamak. Genelde enjeksiyon yoluyla. Peki neden? To prevent them from getting a disease. Hastalık kapmasını önlemek için. Second one is vaccination. Vaccination is a noun yani isim demek. The process or an act of giving someone a vaccine. Aşı yapma süreci. Aşı yapma, aşılama gibi çevirebiliriz. Okay? Last one is vaccine. It's also noun, a substance containing a virus or bacterium in a form that is not harmful, given to a person or animal to prevent them from getting the disease that the virus or bacterium causes. Uzun bir açıklama biliyorum. Ama böyle uzun açıklamalar yaparsak, daha fazla İngilizce duyarsak ve bir kelimeyi İngilizce açıklamasından öğrenmeye çalışırsak İngilizce düşünme yeteneğimizi daha çok geliştiririz. Şimdi çevirelim. Yani motomot çevirmiyorum farkındaysanız. Genelde bağlam ve anlam önemlidir. Bu yüzden ben de çok fazla çeviriye önem vermiyorum aslında. Bu demek değildir ki çeviri önemli değildir. Ama İngilizce öğrenirken genelde çeviri kullanmamanızı tavsiye ederim. Zararlı olmayan haldeki virüs veya bakteri ya da şöyle düşünebiliriz, zayıflatılmış haldeki virüs veya bakteri içeren madde. Gerisi zaten burada açıkladığımız amacı tekrar ediyor. Now, let's see some examples to learn better. Alright? The children were vaccinated against the major childhood disease. Çocuklar temel çocukluk hastalıklarına karşı aşılandılar. Burada dikkatinizi çekmek istediğim were vaccinated is a passive voice yani edilgen bir yapı. Geçmiş zamandaki edilgen yapı kullanılmış. Second one is the UK became the first country in the world to approve the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine for widespread use. Birleşik Krallık Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısını geniş çaplı kullanımda kabul eden veya onaylayan ilk ülke oldu. Vaccination is the most effective method of preventing infectious disease. Aşılama, aşı yapma, bulaşıcı hastalıklardan korunmadaki en etkili yöntemdir. Turkey has ordered 50 million doses of Sinovac vaccines to be delivered by the end of January. Türkiye, Ocak ayının sonunda teslim edilmek üzere 50 milyon doz Sinovac aşısı siparişi verdi. Okay? Resimlerle de bağdaştırmaya çalışın. Genelde ilgili resimler koymaya çalıştım. Let's move on. Now, I want to show you some nice vocabularies related with the COVID-19 and infectious disease to allow us to follow the English news all around the world. Okay? Tüm dünyadaki İngilizce haberleri takip edebilmek için ihtiyaç duyabileceğimiz bazı kelimeler, hepsi değil ama göstermeye çalışacağım. Pandemic, case, outbreak, infectious disease, restriction, curfew, to get a disease, to catch a disease or illness, immunization, herd immunity, death toll. Okay, let's begin with pandemic. Pandemic is an adjective and it's also a noun and it means of a disease existing in almost all of an area or in almost all of a group of people, animals or plants. Yani neredeyse her yerde veya her kişide, her grupta, her hayvanda, her bitkide görülen bir hastalık türü diye de düşünebilirsiniz. Buradaki resimde ne gösteriliyor? Şimdi öğreneceğiz. In some parts of the world, malaria is still pandemic.
What is malaria? Malaria is sıtma. Sıtma demek arkadaşlar. Ve pandemiyi de anladık bence. Pandemik demek yani bulaşıcı hastalık gibi düşünebiliriz pandemiyi. Pandemik bir hastalık türü. Yani burada sıfat olarak kullandığımızda, peki noun olarak kullandığımızda ise pandemic yani o durumu, o salgın hastalık durumunu belirtir. Let's move on. Case. Case is a noun. Okay. A particular situation or example of something. Özel bir durum veya bir şeyin örneği. Buradaki bence güzel bir çeviri olur. Vaka demek case. Çünkü haberlerde çok fazla duyuyoruz. Vakalar arttı, azaldı gibi şeyler. Okay, şimdi örnek cümlemizi görelim. The number of new cases of COVID-19 appears to be declining. Yeni COVID-19 vakaları düşüşe geçmiş gibi görünüyor olarak düşünebiliriz. Burada appears, seems to yani görünüyor, dikkat çekiyor. Buradaki grafikte de görüldüğü üzere. Devam. Let's move on. Outbreak. Have you seen this movie before? Morgan Freeman. Yeah. Outbreak is a noun and it means a time when something suddenly begins, especially a disease or something else, dangerous or unpleasant. Bunu da bir şeyin patlak vermesi, aniden başlaması, aniden yayılma, salgın da diyebiliriz. Evet, ama tehlikeli veya hoş olmayan bir durumun aniden patlak vermesi, ortaya çıkması. Bu virüs olabilir, tehlikeli başka bir şey olabilir. Okay? Savaş bile patlak verebilir. Bu arada sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu gördüğümüz şuradaki fonetik semboller, bunlar bize pronunciation'da yardımcı olmaları için var. Mesela bu outbreak, okay? 2 hece, şu nokta hecenin ayrıldığı yer. Bu üstteki kesme işareti de vurgunun nerede olacağını. UK stands for United Kingdom, yani British aksanıyla nasıl söylenir? United States Amerikan aksanıyla nasıl söylenir? Hemen hemen değil, birebir bu mesele ama bazı kelimelerde farklılıklar oluyor. Bu da ekstra bir bilgi olsun. These outbreaks pose a significant threat to the general population. Bu salgınlar diyelim. Pose means cause. Neden olmak? Genel popülasyon, genel nüfus için önemli bir tehdide neden oluyor ya da önemli bir tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Ve daha önce de dediğim gibi yani birebir çeviri bazen mantıklı olmayabiliyor veya karşılığı da olmayabilir. Infectious disease. As you can see, there are many of them. HIV, plague, Ebola, SARS, Zika. Infectious disease infectious is adjective but infectious disease is a noun. Infectious bulaşıcı demek arkadaşlar. Disease de hastalık. Yani bulaşıcı hastalık. Bakın burada vurgu burada. Infectious, okay? Able to be passed from one person, animal or plant to another. Yani insandan, hayvandan veya bir bitkiden başka birine geçebilme yeteneği olan. Burada infectious'ı açıkladım. An infectious disease can be passed from one person to another. Bulaşıcı bir hastalık bir insandan başka birisine geçebilir. Second example, we can lose the battle against infectious diseases if we do not follow the precautions. Eğer önlemleri uymazsak, önlemleri takip etmezsek bulaşıcı hastalıklara karşı olan savaşı kaybedebiliriz. Ve çok doğru bir cümle. Travel restrictions. Have you ever heard before? What is restriction? It is official limit on something. Yani resmi bir kısıtlama veya yasaklama diye düşünebiliriz. Import, export and currency restrictions. Speed, parking restrictions. Import, ithalat. Export, ihracat. Currency, what is currency? It's para birimi, döviz olarak düşünülebilir. Ülkeler arasında uygulanan kısıtlamalar diyelim kısaca. Speed or parking, hız veya park kısıtlamaları. Örnek cümle. These restrictions infringe upon basic human rights. Burada güzel bir phrasal verb var. Infringe upon means take away someone's right or limit someone's freedom. Yani birisinin özgürlüğünü kısıtlamak veya elinden almak. İhlal etmek. Okay. İhlal etmek bence en güzeli. İhlal etmek. These restrictions infringe upon basic human rights. Bu kısıtlamalar temel insan haklarını ihlal ediyor. İhlal etmekte. Geldik diğer bir kelimeye. Curfew. What is curfew? I think you understood. Bence anladınız. Curfew, a rule that everyone must stay at home between particular times, usually at night, especially during a war or period of infectious disease or a period of political trouble. Yani herkesin evde kalmasını gerektiren bir kural. Tabii ki özel durumlar halinde. Savaş olabilir, salgın hastalık olabilir veya politik sıkıntılarda, politik durumlarda olabilir. Turkish citizens and residents are subject to a 4-day curfew
from 9 p.m. on Thursday, 31st of December 2020 through 5 a.m. on Monday, the 4th of January 2021. Yani ne diyor? Türk vatandaşları ve Türkiye'de oturanlar 31 Aralık Perşembe günü akşam 9'dan 4 Ocak saat sabah 5'e kadar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına subject to tabidirler, uymak durumundalar gibi çevirebiliriz. To get or catch a disease or illness. To become ill with a disease, especially one caused by a bacteria or a virus. Hastalığa yakalanmak. Arkadaşlar get a disease de olur, get an illness de olur, catch a disease de olur, catch an illness de olur. Okay? Be caught. Cold on holiday. Tatilde soğuk algınlığına yakalandı ya da tatilde soğuk aldı. I got food poisoning at that cheap little seafood restaurant. Ucuz deniz ürünleri restoranında gıda zehirlenmesi yaşadım. Gıda zehirlenmesine yakalandım demeyiz. Motomu çevirmeyelim. Immunization. It's a noun. Okay. Bu arada İngilizcesinde genelde S harfiyle görürüz. Da dikkatinize. According to the World Health Organization, WHO, immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infectious disease, typically by the administration of a vaccine. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre genelde aşı uygulamasıyla bir insanın bulaşıcı bir hastalığa karşı bağışık veya dirençli olması, bağışıklı hale getirilmesi süreci. Immunization, bağışıklık kazandırılması, bağışıklık kazandırma diye düşünülebilir. Hani aşı vurulduktan sonra antikorlar üretilir ya vücutta o virüse veya bakteriye karşı. O olay aslında yani aşıdan sonra gerçekleşen olaya biz immunization diyoruz. By the way, what is immune system? Bağışıklık sistemi. Güzel. Let's move on. Herd immunity. Herd immunity is a situation in which a disease cannot spread through a group of people because enough of them are immune, usually because of having been vaccinated. İnsanların çoğunlukla aşı oldukları için bağışık olduklarından dolayı hastalığın yayılamama durumu. Yani biz bunu kitlesel bağışıklık, sürü bağışıklığı diye düşünebiliriz. Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not by exposing them to it. Kitlesel bağışıklık insanları virüsten korumayla olur. Onları virüse maruz bırakarak değil. Buradaki görselde de gördüğünüz üzere kitlesel bağışıklığın sağlandığı bir toplumda virüs daha az veya zor bir şekilde yayılabilirken buradaki yayılma hızı ve yayılma ortamı daha müsait. Death toll. What is death toll? Number of people who die because of an event such as a war, a disease or an accident. Bir kaza, bir hastalık veya bir savaş nedeniyle ölen toplam insan sayısı olarak çevirebiliriz. Death toll. Genelde haberlerde böyle tabloların üstünde görebiliriz. Gazete başlıklarında görebiliriz. For example, coronavirus. How does the UK's death toll compare with other countries? İngiltere'deki toplam ölüm sayısı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nasıl gibi bir gazete başlığı. The day after the earthquake, the death toll had risen to 90. Depremden sonraki gün ölen kişi sayısı 90'a yükseldi. Thank you for listening. Bu arada videoda anlattığım sunuma PDF şeklinde erişebilirsiniz. Yapmanız gereken açıklamalar kısmında linkini paylaştığım englishwithburak.com adresine gidip buradan mail listemize kaydolduktan sonra tarafınıza bu dosya gönderilecektir. Örneğin @gmail ve burada kişisel veri politikasını onayladıktan sonra kaydol butonuna bastığınız zaman sunumun PDF hali mailinize gönderilecektir. Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için englishwithburak@gmail.com adresine yazabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olabilirsiniz. Böylelikle hem bana destek olmuş olursunuz hem de YouTube algoritmasına bana böyle eğitici içerikleri daha fazla göster demiş olursunuz. Ve bu sizin İngilizce öğreniminiz için çok faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Stay tuned and stay healthy. See you in the next video.